Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün çok güzel mozaik çantanın yapılış videosuyla geldim. Şöyle çantamın detaylarını sizlere biraz göstereyim. Harika bir çanta oldu. Benim için örmesi, anlatması çok keyifliydi. Bu şekilde deri aksesuarlarla çantamı daha gösterişli bir hale getirdim. Maksimum 3 günde örebileceğiniz çok şık, çok kullanışlı bir çanta. Şöyle biraz astar detaylarını da göstereyim. Astarına bakar mısınız? O kadar güzel bir astar oldu ki tüm detaylarıyla anlattım. Bakın kelebeğine, iç cebine ve çıt çıdıma bakın. Bu deri çıt çıtları da her videoda olduğu gibi ördükten sonra çantama sabitliyorum. Çok daha kaliteli, şık, güzel bir görüntüsü oluyor. Tüm detaylarını sizlere bu videoda anlattım. Ayrıca çantamla ilgili detaylı görselleri Instagram adresim betül.fashion'da bulabilirsiniz. Sizleri Instagram sayfama da mutlaka bekliyorum. Ayrıca YouTube kanalımı incelerseniz onlarca kağıt ip çanta videosu var. Yine onlar da detaylı bir şekilde anlattım. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla lütfen destek olmayı unutmayın. Bakın çantamın gövdesinin uzunluğu ölçtüğüm zaman şu şekilde 25 santim yüksekliğinde yapıyor. Ve 25 santim genişlik. Fakat şu aradaki körük kısmı olduğu için şu şekilde de bir ölçü vereceğim. Böyle ölçtüğüm zaman 36 santim uzunluk yapıyor. Ve şu tabanımın genişliğini ölçmek istiyorum. Tabanımın genişliği de 13 santim yapıyor. Şu iki sıra birleştirme sırası olduğu için burayı saymıyorum. Şu aradaki kısım tabanımın genişliği oluyor. 13 santim genişliğinde tabanım var. Bu deri aksesuarların zaten uzunlukları genelde sabit oluyor. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Farklı uzunluklarda da kullanabilirsiniz. Ölçüleri de bu şekilde. Kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeceğim. Ben bu şekilde 350 veya 400 gram arası ağırlıkta çile halinde kağıt ip kullandım. Siz de isterseniz bu çantayı polyester pamuk makrome, raf ip, herhangi bir kağıt iple örebilirsiniz. Her iple de güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü kendini gösteren güzel bir model. Şöyle 3,5 numara 3,5 milimetre tığ kullandım. Deri çıt çıt kullanacağım. Bu çıt çıtlarım normalde boş. Ben ördüm çevresini. Videonun ilerleyen dakikalarında bunların nasıl örüldüğünü öğrenmiş olacaksınız. Bu şekilde de deri çanta askıları kullanacağım. Bununla ilgili verebileceğim herhangi bir tuhafiye linki yok. Zaten her tuhafiyede bulabileceğiniz deri askılar. Ve çanta astarım için de dak keten kumaş kullanacağım. Yarım metre uzunluğunda bir dak keten kumaş bu çanta için yeterli olacaktır. Hepsini sizlere videonun içinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, şimdi ipimi parmağıma doladım. 3,5 milimetre tığımı da aldım. Şu şekilde ipimi katlayarak bir tane halka oluşturup buradan parmağımla tutuyorum. Burada biraz yaklaşık 7-8 santimlik ip bırakıyorum. Şimdi halkamı sıkıca kapatıyorum, tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. İlmeğimi doladım, parmağımdaki ipimi doladım. Bir tane ilmek çıkardım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başına doladım. Halkamın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şöyle 3 tane zinciri de ikili trabzan olarak düşüneceğim. Yani 1, 2, 3 tane yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum arada. Tığımın başına doladım. Halkamın içine şu ipi çıkaralım halkamın içinden. Halkamı biraz küçültüyorum. 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. İkili trabzan. Bir tane yaptım. 2 ve üçüncü ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. 1 2 3. Şimdi 2 tane
köşe noktası oluştu. Tekrar 2 zincir yapıyorum. 3 tane daha ikili trabzan. Şu halkayı biraz kapatayım, zorladı beni. Şimdi burada bakın 1 2 3 tane köşe oluştu. Halkamı biraz kapatıyorum ama çok da sıkmayın. Çünkü bu halkayı daha sonra kullanacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi burada başta 3 tane zincir çekmiştim. Bunu atlıyorum. Hemen ortadaki ikili trabzanın tepesine batarak şöyle ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Kare bir motifimiz oluşacak. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine batarak kaydırma ve köşe noktasının içine batarak kaydırma. Bu şekilde kaydırmayla her sıranın başlangıcında köşe noktasına kadar gelip ondan sonra bir üst sıraya geçeceksiniz. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum tekrardan. Burada artık mozaik motifimin asıl temelini atacağız. 2 tane tığımın başına doladım. Bakın 3 zincir çektim. 2 kere tığın başına doladım. Şimdi burada bakın şu köşenin, şu yuvarlağın içinden çıkacağım. Köşenin içinden batıyorum. Arkadan yuvarlağın içinden çıkıp tığıma doladım. Çektim. Bakın 4 tane ilmeğim oluştu tığımın üzerinde. Hepsini ikişer ikişer kapatıyorum. 1 2 3. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığın başına doladım. Şu üstteki köşemin içine batarak ikili trabzan yaptım. Bakın 3 zincir çektim. Aşağıya üçlü trabzan yaptım. Tekrar köşenin içine ikili trabzan. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Köşenin içine ikili trabzan. Burada köşe noktasını oluşturduk. 2 kere tığın başına doladım. Aynı dairenin içinden, aynı köşenin içinden batarak tekrardan ilmek çıkardım. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım. Yukarıdaki aynı köşenin içine ikili trabzan. Şimdi şöyle bir görüntüsü oluştu. Ne yaptık? Tekrar edelim. 3 tane zincir çektim. Aşağıya üçlü trabzan yaptım. Daha sonra ikili trabzan yaptım yanına ve 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı şekilde ikili trabzan, üçlü trabzan ve ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyecek sıra. İkili, üçlü, ikili. Şimdi diğer köşenin içine geçiş yapacağım. Hiçbir şekilde zincir vesaire çekmiyorum. Tığımın başına doladım. Ne demiştik? İkili trabzan, sonra üçlü trabzan demiştik. Tığın başına 2 kere doladım. Şimdi bu köşenin içinden aşağıya doğru çıkıyorum. Ve üçlü trabzan ve ikili trabzan yukarıdaki köşenin içine. Ne yaptık? İkili, üçlü, ikili. Şimdi 2 zincir. Tekrardan ikili trabzan yukarıya. Üçlü trabzan her zaman aşağıya. 1 2 3 ve tekrardan ikili trabzan. İkili, üçlü, ikili, 2 zincir, ikili, üçlü, ikili. Arada zincir yok. Tığın başına doladım. İkili trabzan. 2 kere doladım. Biraz hızlanalım. Üçlü trabzan. Tekrardan ikili trabzan. 2 zincir. İkili trabzan. 2 kere doladım. Üçlü trabzan. Bir kere doladım. İkili trabzan. Tığımın başına doladım. Köşeye atladım. İkili trabzan. 2 kere doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve tekrardan. Bu arada şu fazla kalan ipimizi de daha sonra gizleyeceğiz. Tekrardan ikili trabzan, ikili, üçlü, ikili yaptık.
2 zincir, ikili trabzan, üçlü trabzan ve son olarak ikili trabzan. Evet. Bu şekilde ikinci sırayı da bitirdik. Şimdi burayı kullandığımıza göre şunu biraz ipimizi çekerek halkayı küçültebiliriz. Evet. Bakın halkamı küçülttüm. Şimdi bu halkayı şu aralardan yukarıya doğru çekersem örgümün arasına gizlerim ipi. Evet. Şimdi buradan örgümün arasına gizleyeceğim. Daha sonra sabitleyip kesebilirsiniz. Size kalmış. İkinci sırayı bu şekilde bitirdik. Şimdi burada 3 tane zincir var. Onu atlıyorum. Şu üçlü trabzanın tepesi var ya, şurası. Oraya batarak kaydırmayla sıramı kapattım. Tekrardan sıradaki trabzanın tepesine batarak kaydırma ve şöyle bunu da araya alalım. Tekrardan köşenin içine batarak kaydırma. Bakın her bir üst sıraya geçtiğimiz zaman bu şekilde kaydırmayla köşenin içine geliyoruz. Ondan sonra bir üst sıraya başlıyoruz. Şu an böyle şekilsiz gibi çirkin duruyor ama büyüdükçe zaten bakın asıl şu şekilde bir görüntü oluşacak, görüyorsunuz. Büyüdükçe mozaik motif ortaya çıkacak. Şimdi 3 tane zincirle 3. sırama geçişimi yaptım. Tekrar 2 kere tığın başına doladım. Önce aşağıdaki deliği kullanıyorduk. Şimdi sırada buradaki köşe noktasını kullanacağız. Bu şekilde batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Ve tekrardan tığın başına doladığım şuradaki üstteki köşe noktasının içine batıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. Tekrardan ikili trabzan ve tekrardan üçlü trabzan. Yine bu köşenin içine batıyorum. Ve tekrardan ikili trabzan. Tekrardan bakın ikili üçlü ikili, 2 zincir, ikili üçlü ikili kuralını uyguladık. Şimdi burada diğer köşeye alttaki gibi direkt geçiş yapamayacağımıza göre şu aradaki boşlukları kullanacağız. Her bir üst sıraya geçtiğimizde bu boşluklar 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane olacak şekilde giderek artmaya devam edecek. Şimdi tığımın başına doladım. Bu boşluğa geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve tığımın başına 2 kere doluyorum. Hemen altta burada 3 tane trabzan var ya. Ortadakinin arkasından dolaşıyorum. Şöyle. Dolaştım. 1, 2, üçlü trabzan yaptım. Ve tekrar bu boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar basit. Lütfen zor gibi gözükmesin. Yaptıkça hemen alışıyorsunuz. Sırada köşe noktasına atlıyorum. İkili trabzan. Şu ipimi kesmek istiyorum artık. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi köşe noktasına geçtik. İkili trabzan. Sırada üçlü trabzan yapacağım. Köşeden, alt köşeden çıkacağım. 1, 2, 3. Tekrardan ikili trabzan. İkili, üçlü, ikili yaptık. 2 zincir. İkili trabzan. Şimdi üçlü trabzan. Tığımın başına doladım. Son kez ikili trabzan. Şimdi son kez şurayı göstereceğim ve daha sonra sizin yapmanızı isteyeceğim. Sıradaki boşluğa ikili trabzan yaparak atlıyorum. Ve tekrar 2 kere tığın başına doladım. Şu alttaki üçlü trabzanın ortasındaki trabzana arkadan dolaşıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve ikili trabzan. Bakın bu her yerde geçerli. Köşede de aralarda da. İkili, üçlü, ikili, ikili, üçlü, ikili, ikili, üçlü, ikili. Bu şekilde sıralamayla devam edecek.
Diğer köşenin içine ikili trabzan yaparak geçiş yapıyorum. Şimdi burada köşe noktaları yapacaksınız. Daha sonra buraya ikili, üçlü, ikili yapacaksınız. Alttaki trabzandan dolaşarak yine köşe noktası, yine buraya da ikili, üçlü, ikili yapıp sırayı bitiriyorsunuz. Evet, şimdi 3. sıramızı bitirdik. Ne yapıyorduk burada? 3 tane zincir var. Bunu bırakıyoruz. Üçlü trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırmayla sırayı birleştirdim. Her zaman bir üst sıraya bu şekilde geçiyoruz. Sıradaki trabzana ilmek kaydırma, köşenin içine geldim. İlmek kaydırma ve bu şekilde bakın bir üst sıraya geçtik. Şimdi 3 tane zincirle 4. sıraya geçtim. Tığımın başına 2 kere doladım. Köşenin içinden alt köşeden çıkıyorum. Tığa doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığa doladım. Üstteki köşeye ikili trabzan. Ve 2 tane zincir. İkili trabzan. 2 kere doladım. Alttaki köşeye giriyorum. Üçlü trabzan. Ve son olarak üstteki köşeye ikili trabzan. Bu şekilde köşelere hep köşe yapacağız. 4 tane köşemiz olacak. Aynı şimdi yaptığımız gibi. Şimdi aradaki boşluklar bakın 2 tane oldu. Bir üst sırada 3 tane olacak. Bir üst sırada 4 tane olacak. Böyle böyle büyüyecek. Tığın başına doladım. Buradaki boş noktaya atlıyorum. İkili trabzan. Ve 2 kere doluyorum. Bakın burada sırada alttaki şu uzanan, artık hep altta böyle uzanan bir üçlü trabzan olacak. Hep bunları kullanacağız. Bakın tığımın başına 2 kere doladım. Buradaki üçlü trabzanın arkasından batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi yan taraftaki deliğe geçiyorum. İkili trabzan. 2 kere doladım. Alttaki üçlü trabzanın arkasından dolaşıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Tığın başına doladım. İkili trabzan. Şimdi bu şekilde bu sırayı da bitirip geliyoruz. Bakın ne yapıyorsunuz? Köşenin içine köşe noktasını, buradaki boşluğa ikili trabzan ve buradan dolaşarak üçlü trabzan, tekrar ikili. İkili trabzan, üçlü trabzan, tekrar ikili. Sonra köşe noktasını yapıyorsunuz. Bu sırayı da aynı düzende bitiriyoruz. Bu şekilde sıramı bitirdim. Mutlaka her sıra bitiminde şöyle el ütüsü yapmanız gerekiyor. Evet. Şöyle çok daha düzgün bir görüntü oluşuyor. Şimdi burada ne yapıyorduk? Buradaki üçlü trabzanın tepesine batarak kaydırmayla sırayı bağladık. Köşeye doğru kayıyoruz. Köşeye geldim. Şimdi 3 tane zincir. Son kez gösteriyorum bu sırayı. Tığın başına 2 kere doluyorum. Alttaki köşeden battım. Üçlü trabzan 1, 2, 3 ve ikili trabzan. Köşenin içine köşe yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar ikili trabzan. 1, 2 kere doladım. Buraya batıyorum. Üçlü trabzan ve üstteki köşeye batıyorum, ikili trabzan. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada gördüğünüz gibi boş noktalar toplamda 1, 2, 3'e çıktı bu delikler. Bir üst sırada 4'e çıkacak. Şimdi buraları kullanırken ne dedim? Alttaki üçlü trabzanları kullanarak hep böyle üçlü trabzan yapacağız ki mozaik motif böyle açılarak ilerlesin, devam etsin. Tığımın başına doladım. İlk boşluğa batıyorum. İkili trabzan. 2 kere doladım. Alttaki üçlü trabzanın arkasından dolaştım. Üçlü trabzan. Ve tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Şimdi sıradaki deliğe atlıyorum. İkili trabzan. 2 kere doladım. Alttaki bakın üçlü trabzanın arkasından dolaşıp üçlü trabzan ve ikili trabzan. Ve tekrardan şuradaki boş noktaya atlıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Artık bu sıradan sonra
eliniz iyice oturacak. Mozaik motifi istediğiniz yere kadar büyütmeye devam edeceksiniz. Bakın buradaki üçlü trabzanlar giderek uzayacak ve size şu görüntüyü verecek. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi aynı şekilde sırayı ilerletiyorsunuz. Köşe noktasını yapıyorsunuz. Aradaki boşlukları kullanıyorsunuz ve istediğiniz sıra sayısına kadar, istediğiniz boyuta kadar mozaik motifi örebilirsiniz. İstediğiniz sıra sayısına kadar mozaik motifi büyütebilirsiniz. Benimle aynı boyutta çanta örmek isteyenler, bakın şöyle köşe noktalarından itibaren sayacağım. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 köşe noktası olana kadar ilerleyeceğiz. Birlikte bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız bile. Benim bu şekilde 11 sıra motifim 25 santim genişliğinde yapıyor. İster daha küçük, isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Evet, şimdi motifimizi istediğimiz sıra sayısına kadar büyüttük. Ben toplamda 11 sıra olacak şekilde motifimi büyüttüm. Bakın son bir tane batma noktam kaldı. Şöyle yine ikili trabzan 2 kere doluyorum. Alttaki üçlü trabzanın arkasından dolaşarak üçlü trabzan ve tekrar aynı boşluğa ikili trabzan. Şimdi sıramı nasıl kapatacağım onu göstereceğim. Şöyle kısa olacak şekilde ipimizi kestik. İlmeğimi açıyorum. Bakın burada üçlü trabzan var ya aşağıya doğru uzanan. Onun tepesinden arkasından batıyorum. İpimi aldım, arkaya taşıdım. Ve şimdi bu ipimin çıktığı ilmeğin şöyle içinden arkadan batıyorum. Ve tekrar ipimi doladım, arkaya ipimi taşıdım. Şu şekilde bir görüntü oluşacak. Bu ipi de arkada örgümün arasında gizliyorum. Evet, bu şekilde ikinci motifimi de bitirdim. Şöyle iki tane motifi yaptıktan sonra, bu arada isterseniz bu motiften 5 tane yapıp komple hepsini birleştirerek bir çanta da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben araya körük yapacağım şimdi. 2 tane motifi örüp geliyorsunuz. Bu 2 tane motifi yaptıktan sonra ara kısmı yapacağız. İpimi alıyorum. Tekrardan şu şekilde katlıyorum. Tığımı içinden geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım. Zincir çekmeye başlıyorum. Belli bir uzunluğa kadar zinciri çekeceğim. Toplamda 22 adet zincir çektim. Şimdi son çekmiş olduğum zinciri bırakıyorum. İkinci zincirden itibaren başlıyorum. İçine batıyorum. Çıkardım. Bir tane sık iğne. Sıradaki zincire battım. Sık iğne. Sıradaki zincire battım. Sık iğne. Her bir zincirin içine birer tane sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam. Sıramın sonuna geldim. Hepsini doldurdum. Bir tane zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum örgümü. Şimdi tekrardan bakın şu son sık iğnemin tepesi. Tekrar son sık iğnemin tepesine, yani bu sırada en başta olmuş oluyor, batarak bir tane sık iğne. Sıradakine batıyorum. Şöyle bir sık iğne. Evet, sıradakine battım, sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir tane sık iğnem kaldı. Şöyle batıyorum.
ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan her bir üst sıraya geçerken bir tane zincirle çıkış yapıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz ve ilk sık iğnenin tepesine batarak birinci sık iğneyi yapıyorsunuz. Bu şekilde tekrardan sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Bu örgü tekniği de bundan ibaret. Sıranın sonuna kadar sık iğne, bir tane zincir çekiyorsunuz, ters çeviriyorsunuz, tekrardan sıranın sonuna kadar sık iğne. Belli bir uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Belli bir uzunluğa kadar örgümü ilerlettim. Kaç santim örmüşüm hemen sizlere ölçüyü vereyim. Şöyle ölçtüğüm zaman toplam 60 santim uzunluğunda olmuş. Parçamın genişliği de 13,5 santim yapıyor. Parçanın genişliğini siz istediğiniz genişlikte ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu parçanın uzunluğunu nerede bırakmalıyım? Hemen mozaik motifinizi alıyorsunuz ve şu şekilde üç kenarına saracak şekilde parçayı örmüş olmanız gerekiyor. Şöyle ilerliyorum. Bakın bu şekilde ölçerek devam ediyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman hatta bakın bir sıra fazla yapmışım. Onu sökmeliyim. Şimdi burayı ipi kesmeyeceğim çünkü parçalarımı ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra parçaların boyutu değişebiliyor biliyorsunuz. Ve bu parçayı motifin üç kenarına sabitledikten sonra eğer burası fazla kalırsa sökeriz, eksik kalırsa öreriz diye buradaki ipimi kesmeyeceğim. Evet, bir sıra sökmem yeterli geldi. Şimdi bu üç parçanın ütüsünü yapıp geleceğim. Şimdi burada ütüleme işlemini yapacağım. Görmüş olduğunuz parçayı ütüledim. Şu parçayı ütüleyeceğim sırada. Bu arada parçaları ütüledikten sonra şu çıkıntılar, mozaik yapısı kaybolur mu diye korkmayın. Şöyle çok daha güzel, düzgün bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii ki çok bastırarak, ezerek ütülemeyeceğiz. Daha hassas bir şekilde. Ütüleme yapmadan önce mutlaka parçaların boyutunu el ütüsüyle önce bir düzeltiyoruz. Çünkü ütüleme yaptıktan sonra sabit kalacak. Önden ütülüyorum buhar vererek, bastırmadan. Burada hazır hala parçanız sıcakken yamuk kısımları elde düzelttim. Şöyle bastırmadan tekrar ütüledim. Tekrar tersini ütülüyorum. Ördüğünüz kağıt ipleri eğer şapka değilse şapkayı ütüledikten sonra formu bir tık daha kolay bozulabiliyor. Ama mutlaka ördüğünüz kağıt ip çantaları, suplaları, aksesuarları mutlaka ütülemenizi tavsiye ederim. Ütüledikten sonra görüyorsunuz çok daha kaliteli bir yapıya bürünüyor. Ütüleme işlemini yaptık. Şimdi mozaik parçadan bir tanesini alıyorum. Bunun birleştirmesine başlayacağım. Dikdörtgen parçamın da bakın burada örgüyü bitirdiğim kısım değil de örgüyü başladığım kısımdan başlayarak birleştireceğim. Bakın şöyle burada söylediğim gibi şu kısmı kesmedim. Çünkü daha sonra birleştirdikten sonra şu an ölçtük ama birleştirdikten sonra burası kısa da gelebilir, uzun da gelebilir. Birleştirdikten sonra ona bakacağız. Şimdi evet şöyle parçamızı koyuyoruz. Bakın eğer ayrı bir ipiniz yoksa şöyle içindeki ipten kullanacağım. Çıkarıyorum ipimi. Veya siz burada biraz ip bırakarak bu kısmı kesebilirsiniz ipinizi. Eğer benim gibi yumağın içinden kullanamıyorsanız. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Parmağıma doladım. Şu şekilde katlayarak halka oluşturdum. Tığımı geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım.
Burada sık iğne tekniğiyle birleştireceğim. Şöyle şu ipi de içinde, örgümün içinde gizleyerek devam edeceğim. Bakın şuradan en baştaki noktadan batıyorum ve mozaik motifimin en baştaki şu görmüş olduğunuz köşenin hemen yanındaki, şöyle göstereyim, köşenin hemen yanındaki noktadan batacağım. Ve burada ilmeğimi alıyorum. Şu ipi de araya gizleyelim. İlmeğimi aldım ve geçirdim. Şu fazla ipleri içeride gizleyeceğiz. Bir tane zincirle buraya ilmeğimi sabitledim. Bakın bunu yaparken mozaik motifin düzgün tarafı bana bakacak. Ters tarafı alta bakacak. Şimdi aynı noktaya tekrar batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan hemen yanındaki, bakın bir üstteki noktaya batıyorum ve hizasında denk gelen sıradaki mozaik motifteki noktaya batıyorum. Sık iğne yaptım. Bu şekilde sırayla birleştirerek devam edeceğim. Sık iğne tekniğiyle birleştiriyorsunuz. Biraz ilerleyelim. Köşe noktasına kadar geldim. Burada nasıl dönüş yapacağım derseniz, normal karşılıklı batarak köşenin içine batıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Şu şekilde dönerek devam ediyorum. Sıradaki nokta ve karşıda, bakın köşeden sonra gelen sık iğnenin trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Sık iğne ile birleştiriyorum. Köşe noktasına geldiğiniz zaman yine köşenin içinden batarak bir tane sık iğne ve yukarıya kadar parçaları birleştiriyorsunuz. Parçalarımı belli bir noktaya kadar birleştirdim, geldim ve size az önce bahsettiğim konu buydu. Birleştirmeden sonra planlar değişti tamamen. Buradaki ipimi iyi ki kesmemişim. Şimdi bu uzunluğu buraya kadar, bakın, tamamlayıp geliyorum bu parçamın örgüsünü ve bu kısmı da ütüledikten sonra birleştirmemi tamamlayacağım. Evet, eksik kısmı ördükten sonra birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada bir tane şöyle sıkı bir şekilde zincir çekip ipimi kısa olacak şekilde kesiyorum. İlmeğimi açıyorum ve şöyle sıkıyorum. Yine aynı şeyi buraya da yapıyorum. Bir tane zinciri çektim. İpimi kesiyorum ve ilmeğimi açtım. Burayı da sıkıyorum. Şimdi bu fazla ipimi şuradan aralardan aşağıya doğru çekeceğim. Şimdi bu şekilde iki parçayı birleştirdik. Bakın şimdiden zaten ne kadar güzel olacağı belli oluyor. Şimdi sırada geldik diğer mozaik parçasını birleştirmeye. Bu parçayı da bu taraftan başlayarak birleştireceğim. Şöyle birleştirerek aşağıya doğru gideceğim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta, burada köşeye batmış olduğumuz sık iğne hizası aynı şekilde bu köşeye de denk gelmesi gerekiyor. Yoksa yamuk bir çanta örmüş olursunuz. Şimdi benim her zamanki gibi tel tokalarımı alıyorum. Bakın şuradan köşe noktasına hangi sıra denk geldiyse onu bir işaretleyelim. Şöyle şu sıra. Evet, şu sıra köşe noktasına denk gelmiş. Şunu bakın şöyle mozaiğimin köşesine doğru birleştirmemi yapıyorum. Çünkü örerken kayabilir. Bunu istemiyorum. İşimizi garantiye alalım. Şu ara şuraya denk gelecek.
Evet, artık kaydırmadan örgümü tamamlayabilirim. Yine aynı şekilde diğer parçaya yaptığınız gibi başlıyorsunuz. Yeni bir ilmek oluşturuyorum. Sıkıyorum. Ve karşılıklı olacak şekilde şöyle batıyoruz. Önce köşe noktasının içinden de batabiliriz. Şu ipimizi gizleyelim. Ve buraya bir tane sık iğne. Şimdi aşağıya doğru gidiyorum. Evet, bütün parçaları birleştirdim. Şu an çantamın gövdesi ortaya çıktı. Çok güzel bir görüntüsü var, görüyorsunuz. Şimdi buradaki son birleştirmede yaptığım ipimi kesmedim. Bakın, çünkü çantamın şu ağız kısmını düzeltmem gerekiyor tekrardan sık iğnelerle. Bakın, son birleştirmeyi yapmışım. Şimdi buradan şuradaki kenardan devam ediyorum. Her bir sık iğnenin, her bir noktanın tepesine birer tane batarak devam ediyorum. Şimdi yan kısma sık iğneler yaptım. Sırada mozaik tarafına geçeceğim. Şöyle yapalım daha net gözükmesi için. Normal bildiğiniz gibi köşeye atlıyorum. Şimdi köşenin içine bir tane daha yapalım. Şimdi buradaki her trabzanın tepesine batarak yine sık iğnelerle yoluma devam ediyorum. Burada daha düzgün bir görüntü oluşturmam gerekiyor. Evet, şöyle gözüküyor. Şimdi komple çantamın ağız kısmını sık iğnelerle örüp geleceğim. Şurada bitiş noktasında buluşalım. Bir sıra sık iğne yaptım. İsterseniz bunu siz daha fazla sıra sayısına çıkarabilirsiniz. Ama ben bir sırada bırakacağım. Şimdi bakın, en başta yapmış olduğum sık iğneyi görüyorsunuz. Son işlem olarak batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve ilk ilmekten geçirdim. Kaydırma işlemi yapacağım bu sırada da. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu benim son sıram olacak. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batarak ilmek kaydırma işlemini tamamlayıp geliyorum. Kaydırma işlemini de bitirdim. Bakın, son kaydırmanın olduğu noktaya geldim. Burada ipimi kısa olacak şekilde kesiyorum. İpimi açıyorum ve sıradaki bu kaydırmanın arkasından şöyle batıyorum. İpimi arkaya aldım. Ve şimdi tekrar şuradan ipimin çıktığı ilmeği görüyorsunuz. Şurası. Buradan ortadan arkadan battım ve şöyle orada düzgün bir görüntü oluşturdum, bakın. Şimdi bu ipi arkada örgümün içinde gizleyeceğim. Şimdi ben astarımı diktim geldim. Sizlere nasıl diktiğimi anlatacağım ve tabanı nasıl yapıyorum onu da anlatacağım. Dakketen kumaş kullandım. Biraz sert yapıda bir kumaş. Ütüledikten sonra daha güzel olacak. Böyle bir iç cep diktim. İç cebin boyutunu ayarlarken mutlaka şu çantanızın, bakın, tabanına ve yani şu kısmın boyutu önemli. Eğer buraya daha sonra çıt çıt dikecekseniz burada çıt çıtın hizasına gelmemesi önemli. Çıt çıtın hemen altında kalması gerekiyor iç cep. Bu şekilde detaylara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve iç cep bittiği zaman mutlaka tabana gelmeden hemen çantanın gövdesinde bitmesi gerekiyor. Bunu nasıl diktim? Ölçüsünü bu şekilde ayarladım çantama göre. Ve şöyle bakın, katlayarak dört kenarın dikişini tamamladım.
Ve yine aynı uzunlukta bakın şöyle dikdörtgen uzun bir kumaş kestim. Bunu da katlayarak diktim. Daha sonra alta fermuarı koydum. Önce buranın dikişini attım. Daha sonra buranın da dikişini atarak bu şekilde iç cebimi hazırladım. İstediğiniz gibi siz de bir kelebek aksesuarı veya dantel şerit gibi aksesuarlarla iç cebinizi süslerseniz daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Şimdi gelelim çantamızın asıl astarına. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra şöyle bakın çantamın dikişleri görüyorsunuz yandan. Çantamın genişliği kadar şöyle beyaz sabunla ben işaretledim, çizdim. Kenarlardan da 1 santim taşıyacak şekilde dikiş payı bıraktım. Tam bakın dikişler çantamın şu kendi uzunluğunda bitmesi gerekiyor. Derinliğini nasıl ayarladım? Şimdi çantamın derinliği de astarımın derinliği şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle 1 santimden itibaren ölçmeye başlıyorum. Bakın burası 25 santim. Ve tabanın yarısını almam gerekiyor. Bakın 25 40 santim yapıyor. Yani şuraya kadar gelsem bakın toplamda 33 santim falan yapıyor. Çantamın ortasına kadar bu şekilde ölçüyorum. 33 santim yüksekliğinde olması gerekiyor. Çünkü arka tarafı da tabana kadar 33 olduktan sonra bunu tamamlayacak. 33 santimden 2-3 santim daha yüksek olacak şekilde de bu şekilde kumaşımın uzunluğunu belirliyorum. Bakın toplamda 33 santimi çantaya gidecek. 36 santim yapıyor. 3 santimi de ağız kısmını katlayarak diktikten sonra çantamın içine tam oturacak. Şimdi bu ağız kısmını dikmedim. Çünkü öncelikle tabanımızı işaretlememiz gerekiyor. Tabanı işaretledikten sonra ağız kısmını da ayarlayacağız. Şu şekilde astarımın dikişini, yan dikişlerini yaptıktan sonra iki dikişi bir araya getiriyorum. Bu şekilde zarf şeklinde katlıyorum. Şöyle metreyle tabanımın genişliğini ölçüyorum. Fakat şu yandaki sık iğneler var ya, bunları dikkate almayın lütfen. 13 santim genişliğinde tabanım var. Şimdi bakın tabanı otomatik belirlemek için şöyle 13 santim bu kısımdan şöyle 13 santim olacak şekilde işaretliyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da yapıyorum. Evet. Şimdi buralara dikiş atıp geleceğim. Otomatik çantamın tabanı oluşmuş olacak. Şimdi çizmiş olduğum yerlere dikiş attım ve bu şekilde astarımı açtığım zaman bakın otomatik olarak taban çizgilerim oluşmuş oldu. Şimdi çantamın içine yerleştireceğim ve ağız kısmında büyük gelen kısmı katlayarak dikiş atacağım. Evet. Katlayarak dikişimi buraya atacağım. Evet, astarım da hazır durumda. Şu an bakın bu şekilde iç cebini de diktim. Ağız kısmını katlayarak diktim ve astarımı ütüledim. Şimdi astarımı kenara alacağım çünkü önce çantamın aksesuarlarını halletmem gerekiyor. Bunları sabitleyeceğiz. Bunu gerçi astarı diktikten sonra sabitleyeceğiz ama ben deri çıçıtlarımın etrafını daha güzel gözükmesi için örüyorum. Siz isterseniz bu şekilde de çantaya sabitleyebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle daha küçük bir tığ kullanacağım. 3,5 numara bunun için büyük olabilir. O yüzden 3 milimetre ile devam edeceğim. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Çıt çıdımın birini alıyorum. Şuradaki deliklerden batıyorum bakın. İlmeğimi aldım. Öne taşıdım ve bu şekilde kapattım. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir, şöyle 2. Sıradaki deliğe geçiyorum. Sık
sık iğne yapıyorum. Arada zincir vesaire çekmiyorum. Direkt geçiş yaparak buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrardan diğer deliğe geçiyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bütün deliklere 3'er adet sık iğne yapıp geleceğim. Bütün deliklere 3'er adet sık iğne yaptım. En baştakine 2 tane yapmıştım. Şimdi buraya batarak son sık iğnemi yapıyorum ve ipimi kısa bir şekilde kesiyorum. Şöyle ilmeğimi açtım. Şu bakın sıradaki sık iğnenin tepesinden şöyle batıyorum arkadan. İpimi arkaya taşıyorum. Ve şimdi ipimin çıktığı bu sık iğnenin ortasından arkadan batıyorum. Tekrar ipimi arkaya taşıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Bunu da fazla ipi de her zamanki gibi şu şekilde gizleyeceğim. Çıt çıtlarımın örgüsünü bitirdim. Çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu bitirdik. Şimdi sırada şöyle çantamın kısa saplarını çantamın şu orta kısımlarına karşılıklı dikmem gerekiyor. Ben bu şekilde çantalarda kullanılan uzun saplardan bir adet aldım. Bunu şöyle keseceğim. 2 parçaya ayıracağım. Bir tane askı yeterli olacaktır. Şöyle katlıyorum yalnız. Evet. Şurasını. Ben de burada birçok delik var ya. Sadece şu 4 tane delik yeterli olacaktır. O yüzden şöyle kesiyorum burayı. Şurada da bir delik varmış. Bu şekilde aynı yerlere delik açacağım. Şimdi aynı şekilde bunu da keseceğim. Çünkü buradaki delikler biraz fazla. Önce şurayı keselim. Evet. Şimdi burayı ister bir tornavida yardımıyla, isterseniz iğne yardımıyla delebilirsiniz veya iğneyi ısıtıp da açabilirsiniz. Bakalım ben nasıl yapacağım. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Çantamın askılarını hazırladım. Bu şekilde bakın diğer tarafı da deldim. Böyle üst üste koyarak şöyle ateşte bir tane kalın uçlu iğnem vardı. Bunu ısıtarak aynı deliği bu şekilde hedef alarak karşı tarafa delikler oluşturdum. Tabii bir tane iğneniz çöp oluyor. Veya bunu atmazsınız. Daha sonra yine böyle deri delme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla delebiliyorsunuz. Şimdi sırada gelelim çantamın askısını sabitlemeye. Şöyle kalın uçlu bir iğneme ipimi geçirdim. Şimdi nasıl sabitleyeceğim ona bakalım. Şu şekilde, evet, askımı şöyle sabitlemem gerekiyor. Bu şekilde üstünden sabitlersem daha iyi olacak. Şu büyük deliği kullanmayacağım. Çapraz bir şekilde, bakın bu şekilde. Şimdi burada ipimi bağlayacağım. Evet, ipimi sıkıca bağladım. Bu sefer şu tarafı sabitleyelim. Evet, şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi 2 kat olacak şekilde bir daha yapıyorum. Daha sağlam olması için.
Evet, bu yeterli olacaktır. Şimdi burada iğnemi sabitleyeceğim. Şöyle aralardan gizleyerek düğüm atıyorum. İpimizi artık kesebiliriz. Evet, çantamın askısını bu şekilde sabitleyeceğim, diğer tarafı da. Önemli olan doğru bir şekilde aynı hizaya, aynı aralıklarda sabitlemek. Buradaki boşluklar, aralıklar önemli. Bu şekilde bu tarafı da dikeceğim ve aynı şekilde diğer sapımı da karşı tarafa dikip geliyorum. Çantamın askılarını diktim geldim. Şöyle çok güzel bir görüntüsü oluştu. Astarı içine düzgünce yerleştirdim. Şimdi bakın tokalarla kenardan sabitledim kaymaması için. Astarımı dikmeye başlayacağım. Şöyle 2 kat olacak şekilde ipimi iğneme geçirdim. Uzunca bir ip. Şöyle kenardan başlayacağım. Çok fazla şu şekilde yapmak istemiyorum. Biraz alta kalsın ve dışarıdan astar çanta kapandığı zaman gözükmesin istiyorum. Şöyle arkadan içten batacağım. Önden bakınca dikiş gözükmemesi gerekiyor. Evet, bu şekilde komple astarımı dikip geleceğim. Dışarıdan bakıldığı zaman ipimin gözükmemesi gerekiyor. Buna dikkat edelim. Astarımı çantama diktim, sabitledim ve şöyle bir tane çıt çıtımı da sabitledim. Diğer ikinci çıt çıtımı birlikte dikelim. Şimdi tam burada bakın, iç cebimi görüyorsunuz. Fermuar kısmına denk gelmemesi gerekiyor, yoksa fermuarınızı açamazsınız. O yüzden çıt çıtı tam çantamın ağız kısmına yaslanacak şekilde bu hizaya sabitlemem gerekiyor. Tam karşısına gelecek noktaya da diğer çıt çıtı sabitleyeceğim. Bakın şöyle yapalım. Takıyorum. Şöyle çantamın askılarını birleştirdim. Tam bu hizaya sabitlemem gerekiyor. Tekrardan aynı şekilde iğnemi, ipimi ayarladım. Şöyle arkadan bakın şu sık iğnelerin arasından batarak tekrar geçiyorum. Şu şekilde aralardan batıyorum. Önden dikiş ipimin belli olmaması gerekiyor. O yüzden aralardan batın mutlaka. Bu sık iğnelerin tepesinden aralardan sıkı bir şekilde sabitliyorum. Evet, çantamın bütün detaylarını tamamladım. Çıt çıtını, astarını, deri aksesuarlarını hepsini çantaya sabitledik ve çantamızı bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle detayları son kez göstermek istiyorum. Harika bir çanta oldu. Deri aksesuarla çok daha güzel ve kaliteli bir boyut kazandı. Şöyle uzun bir çanta askısını da taktık. Oldukça da kullanışlı, iç hacmi de oldukça geniş. Çok güzel bir çanta oldu. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Size bütün tekniklerini aktarmaya çalıştım. Ayrıca çantamın detaylı görsellerini Instagram adresim betül.fashion'da paylaşıyor olacağım. Sizi oraya da bekliyorum. Ve YouTube kanalımı incelemenizi de tabii ki isterim. Kanalımda onlarca kağıt tip çanta videoları var. Yine rafya ip, polyester, pamuk makrome çanta videoları mevcut. Hepsini aynı bu videodaki gibi detaylı bir şekilde sizlere aktardım.
Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.